Takım örgü motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere altıgen hırkalarda kolları daha dar nasıl başlıyoruz? Ayrıca bedeni de bu şekilde daha uzun nasıl başladığımızı göstereceğim. Bu haliyle teknik bir video olacak. Örgüden biraz anlayan arkadaşlar için daha faydalı bir video. Eğer bu video çok ilgi görürse bu hırkayı tamamlayıp ikinci bölüm olarak da yine paylaşabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bedenlere göre, şu alt bedene göre kolları örnek parçasında daha dar bir şekilde ilerliyor. Bunu tabii ki bedenimizin genişliğine göre motifleri ördüğümüz zaman daha da belirgin olacak. Burada gördüğünüz gibi kol evinin yüksekliği bakın bu şekilde ilerlerken burada kollarımız daha dar bir şekilde ilerliyor. Şimdi ben örnek çalışmasını yaparken Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Altıgen hırkalarda özellikle sormuş olduğunuz kaç sıra ördüğüm zaman yani benim kullanmış olduğum iple kaç sıra örersem işte large beden olur ya da medium beden olur diye sıra sayılarını soruyorsunuz. Şimdi altıgen hırkanın en kolay yönü hangi iple örerseniz örün kendi bedeninizin santim ölçüsüne gelene kadar sıralar eklemeye devam ediyorsunuz. Yani ben 10 sıra ördüysem sizler ince iple örüyorsanız 12 sıra örebilirsiniz, 15 sıra örebilirsiniz ya da kalın iple daha az sıra örebilirsiniz. Yine ben burada örnek çalışması için Alize Süperlana Klasik kullandım ama sizler baharlık hırkalarınız için bunu Alize'nin Diva ipleriyle ya da koton iplerle de yine baharlık hırka olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca bedeni bu şekilde uzun çalışarak birleştirmeyi yaptıktan sonra biliyorsunuz altıgen hırkalarda alta da yine hırkanızın uzun olmasını istiyorsanız sıralar ekliyoruz. Bu şekilde başladığımız zaman sıralar eklemenize gerek kalmıyor. Sadece beden genişliğiniz için bedenlere istediğiniz ölçüye gelene kadar motiflerinizi tamamladıktan sonra bedenlere sıra ekleyip o şekilde alt etek ucuna sıralar eklemeden hırkanızı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Bir de bu hırkada bu şekilde kollarımızı dar olarak başladığımız için burada kol birleştirmesini yaptıktan sonra bu kolda sıra eklememize gerek kalmadan belki sadece kolda lastik çalışmasını yapacak şekilde yani lastik çalışması için sıralar ekleyebiliriz. Ama ek olarak sıra eklememize gerek kalmayabilir. Bunu da hırkamızı tamamladığımız zaman göreceğiz. Çünkü şu bölümde kol evinin yüksekliğine ulaştığımız zaman burada artık kolumuzun uzaması yani uzunluğunu durdurmuş oluyoruz. Onu da üzerimize ölçtükten sonra devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Şimdi normal altıgen hırkalarda burası aynı genişlikte yani şu kol evinin yüksekliğine ulaştığımız zaman burada daha kısa bir yani dirseğe kadar bir uzunluk oluşuyor. Fakat burada şu kolumuzun bu kısmı daha dar olduğu için biraz daha fazla sıra ekleyebiliriz. O yüzden de buradaki uzunluk da artacaktır. Ama hiç sorun değil. Yine diğer hırkalarda olduğu gibi kol birleştirmesini yaptıktan sonra buradan kolları da uzatabilirsiniz. Evet, şimdilik sanırım bu kadar. Yine bana sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalımda birçok altıgen hırka var. O videolara da bakarak bedenlere nasıl sıra eklediğimizi de görebilirsiniz. Ayrıca burada bu başlama tekniği ile her zamanki gibi yani altıgen hırkaya her zamanki gibi başlayıp sadece kol daraltmadaki tekniği kullanarak yine bedeni kısa olarak da çalışabilirsiniz. Yani uzun çalışmak zorunda değilsiniz. O zaman sizler benim başladığım gibi değil yine her zamanki gibi başlayıp sadece koldaki daraltma tekniğini uygulayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. İlk ilmekten tek olarak çıktım. İkisini birlikte bu şekilde bir halka oluşturdum. Şöyle. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu boşluğun içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. Bir ip aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Yani 3 kere de çıkarak üçlü trabzan da diyebiliriz.
1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar boşluğa batıyorum. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir boşluğa battım. Aynı şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 7 tane bu şekilde boşluğumuz olacak. Bu altıncısı. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şöyle bir trabzan daha yaptım. Sizler burada daha da uzun bir hırka olmasını isterseniz 7 değil de 9, 10, 12 o şekilde yine boşluklar yaparak başlayabilirsiniz. Yani buradaki boşluklarımızı ne kadar fazla başlarsak o kadar uzun olacak. Şimdi size tavsiyem benimle birlikte bu şekilde 7 tane boşlukla, ipiniz tabii ki daha ince ise ben 4 milimetre tığ kullanıyorum. Sizler 2,5 ya da 3 milimetre tığ kullanacağınız iplerle örüyorsanız burada 7 değil de 9 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Ama benimle aynı kalınlıkta ya da aynı tığ numarasını kullanıyorsanız 7 tane boşluk yaparak başlayıp bir tane hırkayı örerek tecrübe etmeniz daha iyi olur. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Hemen ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber burada 3 tane ikili trabzanımız oldu. Arada zincir çekmeden şu sıradaki boşluğa atlıyorum. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu şekilde son boşluğa gelene kadar bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapalım. Evet, son boşluğun olduğu yere geldim. Yine buraya da 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi son boşlukta 5 tane üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 2 zincir çekeceğiz. Şöyle 2 zincir çektim. Bu ikincisi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şöyle biraz çekelim. Tekrar 2 zincir, son kez 3 ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine. Evet, hemen sayalım. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane üçerli trabzan grubumuz oldu. 1, 2, 3, 4 tane de 2 zincir boşluğumuz var. Şimdi buradan sıradaki boşluğa atlıyorum. Yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Baştaki boşluğa gelene kadar bütün boşluklara 3 ikili trabzan. Tekrar başladığımız boşluğun olduğu yere geldim. Şimdi burada 3 tane üçerli grubumuzun olması gerekiyor. Başlangıçta bir tane yapmıştım. Şimdi 2 tane daha yapacağız. Yine arada 2 zincirimiz olacak. Şimdi 3 ikili trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk boşluğumuzun içinde de 3 tane ikili trabzan grubumuz olacak ve 2 tane köşe boşluğumuz olacak. Burada 2 zincirle yaptım. Şimdi kapatırken tığıma bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle 3 ilmeğimi biraz ortalayarak uzattım. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bakın burada 2 tane köşemiz oldu. 1, 2. Şimdi hemen şöyle altta da 1, 2, 3, 4 tane köşe boşluğumuz var. Yani toplamda altıgen hırka için 6 tane köşeye ihtiyacımız var. Burada bizim 6 tane köşemiz olmuş oldu bu şekilde. Şimdi burada yeni sıraya başlarken bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içinden şöyle ipimi aldım. Bu şekilde ikisini birlikte topladım.
ilk ilmeğin değil, şimdi bu sık iğne aslında biraz gevşek olarak yaptım. İlk ilmeğin değil, şöyle ikinci ilmeğin içinden bir ip aldım, uzattım. 2 ilmeği tekrar topladım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar yanına 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Sizler 3 zincir çekerek de burada başlayabilirsiniz. Şimdi arada zincir çekmeden yine burada yarım köşeyle başlıyorum. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu kısımlar hep aynı şekilde ilerliyor. O yüzden buraları hızlı geçeceğim. Hemen köşelerin olduğu yerde tekrar buluşalım ve kolumuzu nasıl dar başladığımızı göstereceğim. Artık bu sırada kolumuza başlayacağız. Çünkü bu bölüm bizim kolumuzun olduğu bölüm. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi ilk köşenin içine 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz. Burada 4 tane köşe boşluğumuz var. Tekrar 2 zincir çektim. 3 ikili trabzan. İlk köşemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci köşede yine arada zincir çekmeden ikinci köşeye ilk önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bu defa 2 ikili trabzan. Bir tane 3 ikili trabzan, bir tane de 2 ikili trabzan grubumuz olacak. Şimdi tekrar arada zincir çekmeden sıradaki köşe boşluğuna 2 ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi burada 4 tane köşe boşluğumuz var. 2 köşe boşluğu, yani ortadaki 2 köşe boşluğumuz bu şekilde olacak. Bakın burada 3 ikili trabzan, 3 ikili trabzan. Sıradaki köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Sıradaki köşe boşluğuna yine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar son köşe boşluğuna aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yani sadece ortadaki iki köşe o şekilde ilerleyecek. Kolların dar olabilmesi için. Evet, şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşelerin olduğu yeri tamamlamış olduğum, şöyle tekrar göstereceğim. Bakın başta ve sonda üçerli trabzan gruplarıyla iki tane köşemiz var. Burada da bu şekilde başlangıçta ve sonda 3 tane ikili trabzanımız var. Ortada 2 tane ikili trabzan gruplarımız var. Şimdi burada artık aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu aralarda her zaman zincir çekmeden ilerliyoruz. Sadece köşelerde 2 zincirimiz olacak. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen buraya 3 ikili trabzan. Bu kısımda hep aynı şekilde ilerliyor. Sadece diğer bölümde 2 ikili trabzanlarımız oluyor. Burası etek ucunun olduğu bölüm. Şimdi biraz ilerleyince göstereceğim katlayarak. Şimdi 2 zincir çektim. Şöyle köşeyi tamamlıyorum. Burada sadece 2 tane köşe boşluğumuz var. Burası bizim etek ucunun olduğu bölüm. Şimdi tekrar bu yarım köşemizin olduğu yere geldim. Hemen ilk boşluğun içine yine 3 ikili trabzan ve köşeyi kapatırken şöyle bir ip alıyorum ve bu şekilde ben sık iğne ile ikili trabzan yaptığım için şöyle yine trabzanlarımız hep aynı oluyor. 2 ilmeğe şöyle battım, buradan bir ilmek aldım, 3 ilmeğimi bu şekilde uzatarak kapattım. Tekrar bir zincir çektim, boşluğun içinden bir ilmek aldım, biraz uzattım, ikisini birlikte topladım. Tekrar ikinci ilmekten şöyle bir ilmek daha aldım, uzattım, ikisini birlikte topladım. Şimdi buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Yine yarım köşemizi yapmış oldum. Şimdi diğer köşelerin olduğu yere kadar boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağım.
Yani şuraya gelene kadar yapalım. Daha sonra orada bir sıra daha göstereceğim. Evet, ilk köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Şimdi burada nasıl görüyorsak bundan sonra o şekilde devam edeceğiz. Yani bu ilk köşe boşluğunda 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sıradaki köşe boşluğuna şöyle gördüğümüz gibi devam edeceğiz. Bir tane 3 ikili trabzan, bir tane de 2 ikili trabzan grubumuz var. Hemen aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bu sırada şöyle unuttum. Bakın burada artık arada bir tane boşluğumuz oluştu. Buraya da 3 ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa ilk köşeden sonra 3 ikili trabzan yaptım. Şimdi burada aynı şekilde devam ediyorum. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Şimdi bu iki köşemiz, bakın burada 2 ikili trabzan, burada da 2 ikili trabzanımız var. Bu 2 ikili trabzanların olduğu aradaki boşluklara da her zaman 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi buradaki boşluğa 2 ikili trabzan yapıyorum. Yani sadece aslında bir kenarda iki ikili trabzanlarımız olacak. Motif büyüdüğü zaman daha rahat görebilirsiniz bunu. Şimdi yine köşeye, bakın köşede bir alt sırada iki ikili trabzanımız var. İlk önce iki ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Şimdi 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu 3 ikili trabzanı bitirdiğim için burada ara boşluğa yine 3 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa, yani son köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapacağız. Ve aynı şekilde boşlukların içine 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kısımlar hep aynı zaten. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bakalım hemen. Bakın bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi burada şu iki tane ikili trabzan grubuyla başladığımız kenar, bakın ortaya bir tane yaptım. Yeni sırada şu boşluklara da yine iki tane ikili trabzan grubumuz gelecek. Yani sadece şu başıyla sonunda 3 tane ikili trabzanımız var. Şu bölümün tamamı hem ara boşlukları hem de köşede, burada sonda, burada da başlangıçta iki tane ikili trabzan grubumuz olacak. Bu şekilde motifimizi büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan devam edeceğim. Buraya geldiğimiz zaman yine köşeye aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Ara boşluğumuz var. 3 tane ikili trabzan. Tekrar ilk köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan ve burada artık bir iki defa gösterdim. Burada aynı şekilde yarım trabzanla kapatıp yeni sıraya başlıyoruz ve tekrar buradan geldiğimiz zaman da ilk köşeyi 3 ikili trabzan gruplarıyla devam ediyoruz. Hemen şimdi ben tamamlamış olduğum büyük parçanın üzerinde göstereyim. Daha net görebilirsiniz. Bakın böyle motifimizi örerek büyütüyoruz. Şimdi burası şöyle. İkili trabzanlarımızın olduğu kenarımız şu kenar. Gördüğünüz gibi hep köşenin şu bölümünde V şeklinde ikili trabzan gruplarımız var. Yine ortada da aynı şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle motifimiz büyüdüğü zaman bakın buralar hep 3 ikili trabzan. Buralarda yine 3 ikili trabzan gruplarımız var. Şimdi burası bizim bedenimizin üst kısmı. Şöyle göstereyim katlamayı da bilmeyenler için. Şöyle ön yüzü altta kalacak şekilde buradaki kenarı karşı taraftaki kenara getiriyorum. Şimdi burası bizim kolumuz olmuş oluyor. Burada şimdi ölçecek olursak, şimdi normalde altıgen hırkalarda bu kenarı gördüğünüz gibi şöyle yukarıya doğru daralmaya başladı. Şimdi burada kolun yüksekliği yine çok rahat bir şekilde ayarlayabileceğiz. Yani biz burayı kendi kolumuzun kol evinin yüksekliğine ulaşana kadar ördüğümüz zaman burası gördüğünüz gibi dar olacak şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle ölçelim.
Benim örnek parçamda bakın burası kol altından 11 santimetre olurken hemen kol ucuna bakalım. Şimdi burası 7 santimetre. Yani arada 1, 2, 3, 4 santimetre fark var. Bu tabii ki motifimiz büyüdüğü zaman bu farkla bu şekilde aynı orantıyla ilerleyecek. Böylece gördüğünüz gibi kolumuz, şimdi burası küçük görünüyor. Sıralar eklediğimiz zaman bu biraz daha büyüyecek. Büyüdüğü zaman bedenimizin genişliğine göre belki de biz bu kolu artık bileğimizin olduğu yere kadar, şimdi ben de örüp tamamlamadım, ilk defa örüyorum. Bileğimizin olduğu yere kadar uzatabileceğiz kolumuzu. Yani buradaki genişlik önemli. Sizin buradaki genişliğiniz genelde bileğimiz 22-25 santimetre. Benimki 22 santimetre, bayağı ince bir bileğim var. Dolayısıyla 25 santimetre, 26 santimetre burası sizin tam olacak şekilde değil. Tabii ki biraz da geniş olması gerekiyor. Biraz da 1-2 santimde fazla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla burası o santim hesabına, yani şu anda daha 7 santimetre. Her sırada 1 santimetre arttığına göre 22 santim olana kadar hemen hemen bir 12 santim 14 santim örmemiz gerekiyor. 14 santimetre ördüğümüz zaman burada da kol uzunluğumuz belki de tam, yani şuradaki kol birleştirmesini yaptıktan sonra buraya sıralar eklemek zorunda kalmayabiliriz. Bu yönden de gerçekten çok pratik bir başlangıcı olmuş oluyor. Şimdi ben şurada size farklı bir birleştirme tekniği de göstereceğim. Şu kolumuzu birleştirme tekniğini. Genelde altıgen hırkaları örerken son sıranın bu koldaki birleştirme sırasına geldiğimiz zaman burada örerek birleştirme yapıyoruz. Yani şu aralardan karşı tarafa birleştirme yapıyoruz. Burada da yine kola devam ediyoruz. Şimdi burada kola devam edip etmeyeceğimizi, uzunluğunu bilmediğimiz için size farklı bir birleştirme göstereceğim. Sizler de zaten farklı tığ teknikleriyle ön yüzden de birleştirme yapabilirsiniz. Dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bir de burada beden genişliğimiz ve beden uzunluğumuza bakalım. Şimdi burada beden genişliğimiz, bakın şöyle, tabii ki 11 santimetre, kolla aynı şekilde. Şimdi kolumuzun, ben large beden için 20 santimetre olana kadar buraya devam edeceğim. Yani 20 santimetre large bedende kol evi için, düşük kol için uygun. Bu yine düşük kollu, yani tam takma kol değil ama düşük kolla takma kol arası olabilir. Kol evini rahatlıkla kol altından omuza kadar olan yükseklik olarak hesaplayacaksınız buradan itibaren. Balon kol olmuyor, gördüğünüz gibi oldukça dar. Şimdi burası 20 santimetre olduğu zaman bu beden genişliği de 20 santimetre olacak. Large beden için 20 santimetre yeterli değil beden genişliğinde. Dolayısıyla burada biraz sıralar eklememiz gerekecek. Sıralar, yani buraya sıra eklemek istemezseniz o zaman kolu büyük yapmanız gerekir. Burada 25 santimetre genişliğinde bir kol yaparsanız o zaman 25-25 50 santimetre, yani toplam 50 santimetre genişliğinde bir bedeniniz olur. Tabii ki ön ve arka bedenle birlikte 100 santimetre olacak. Şimdi burada kol evi yüksekliği oluştuktan sonra şuradaki kol birleştirmesini yapıp kolumuza bunu ölçmemiz lazım. Yani şuradaki darlık nereye geliyor, ne kadar dar, yani burada bileğimizde mi kalacak, onun genişliğini kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden daha sonra bedene sıra ekleyebiliriz. Şimdi ben bu şekilde başladığım zaman bedene sıra eklemeyi tercih ediyorum. Onu da size hemen göstereceğim. Önce birleştirmeyi yapalım. Daha sonra da bedene sıra eklemeyi göstereceğim. Zaten çok kolay. Kanalımda birçok altıgen hırka modeli var. Orada da tabii ki orada modelli hırkalar olduğu için orada sıra eklemek biraz daha farklı oluyor. Modele göre devam ediyor. Ama bir tane en son paylaşmış olduğum altıgen hırkada, klasik altıgen hırka, ilk yeni başlayanlar için, orada sıra eklemeyi çok rahatlıkla anlatıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle tersten birleştirme yapacağım. Ön yüzden değil. Şöyle tersini dışa koy, ön yüzü dışa bakacak şekilde şöyle tersten katladım, karşıya getirdim. Hemen burada tığıma başlangıç ilmeği attım. Şimdi bu köşenin olduğu yerden hemen şöyle batıyorum. İki köşe boşluğuna birlikte şöyle direkt sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle sık iğneyi bu tarafa biraz kaydıracağım. 1, 2 zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa geldim. 2 sık iğne yapacağım. Dilerseniz 3 zincir çekip 1 sık iğne yapabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Çünkü daha güzel durur belki. Şöyle 3 zincir çektim. Boşluğa 1 sık iğne.
1, 2, 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Dediğim gibi sizler yine burada kaydırmalar yaparak ya da dikerek birleştirebilirsiniz gizli dikişle. Bu da farklı bir teknik olsun. Bu şekilde birleştirmeyi ben daha önce görmedim. Şimdi iki boşluğu birlikte yapıyoruz. Çünkü bazen de sadece tek boşlukta bir sık iğne, bir zincir, karşıdaki boşluğa bir sık iğne şeklinde böyle zikzaklı bir birleştirme de oluyor. Burada iki motifi birden birleştiriyorum. Yani aslında tığ ile dikiş dikmiş gibi görünüyor bu ön yüzde de. Hemen 1, 2, 3 ve bir sık iğne. Yeni başlayanlar için özellikle çok kolay bir birleştirme. Arka bedeni de aynı şekilde birleştireceksiniz. Evet, tekrar 3 zincir ve son köşe boşluklarına şöyle ikisine birlikte bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Kolunuza lastik olarak devam etmek isterseniz, eğer kol uzunluğunuz yeterli olursa, ön yüzden ilmeğinizi çekip, yani bunu çevirip ipinizi kesmeden ilmeğinizi şöyle buradan şuradan takıp ön yüzde tekrar bu tarafa köşe boşluğuna çekip oradan devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada keseceğim. Evet, şimdi hemen şöyle terse çevirelim. Evet, ön yüzde birleştirmemizin görünümü bu şekilde oldu. Şimdi bedenlere sıra eklemeden önce iki tane motifinizi de tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Ben burada bedenlere nasıl sıra eklendiğini göstermeyeceğim. Hemen kısaca bir anlatacağım ama dediğim gibi yeni başlayanlar için olan altıgen hırka modelinde bedenlere sıra eklemeyi gösteriyorum. Orada izleyebilirsiniz, çok kolay. Şimdi bu videonun da devamını yaparsam o zaman bedenlere sıra eklemeyi de yine gösteriyor olacağım. Şimdi burada iki tane motifinizi şu kolunuzun olduğu yüksekliğe kadar ördükten sonra, bedeniniz de zaten aynı genişlikte olacak burasıyla. Sadece istediğiniz ölçüye gelene kadar her iki bedene de sıra eklemeniz gerekiyor. Şimdi burada iki motifi de sadece bedenlere sıra ekleyene kadar tamamlayın bu şekilde. Bu örnek parçalarını bitmiş olarak kabul edersek bu şekilde tamamlayıp kollarının doğru yöne bakacağı şekilde karşılıklı koyduktan sonra bedenlere sıra eklememiz gerekiyor. Şöyle bitmiş olan motifin üzerinde göstereceğim, yani birleştirme yaptığımız. Şimdi sıra eklemeye başlarken bakın buradan başlarsak daha kolay oluyor. Yani elimizin yönü bu taraftan daha kolay oluyor. Alt bedenden başlamaktan buradan başlamak daha kolay. Şimdi burada şu ilk köşe boşluğunu bırakıp arka bedende bu arka yakanın olduğu yer olacak. Buradan arka yakaya şurada bir tane ikili trabzan yapıp ilk boşluğa, diğer trabzanları her zamanki gibi 3 tane ikili trabzanlarla devam ederseniz yakanın, yani ensedeki yakanın genişliği şurada da 3 tane trabzan olmayacağı için yeterli olacaktır. Daha sonra bunu şöyle 3 kenarı etek ucuyla birlikte buradan örüyoruz. Ön bedene geliyoruz. Ön bedene geldiğiniz zaman, şimdi burada ceket yakası yapmak isterseniz yine bu köşenin olduğu yere gelmeyeceğiz. Burada yine son boşluğa bir ikili trabzan yapacağız. Daha sonra bu şekilde dümdüz ilerleyerek örebilirsiniz. Yani hep sıranın başına kadar ön bedende gelmeniz gerekiyor. V yaka yapmak isterseniz o zaman farklı bir teknikle devam etmek gerekiyor. Onu da burada şu anda anlatmayacağım. Çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Bu teknik bir video oldu. Örgüden anlayan arkadaşlar için aslında çekiyorum. Sadece dar kol ve uzun bedenle başlama tekniğini gösteriyorum. Bedenlere sıra eklemek için diğer altıgen hırka videolarına bakabilirsiniz. Onlar modelli de olsa sizler de bu modeli devam ettirerek oradaki sıraları nasıl eklediğimi takip edebilirsiniz. Çünkü bazı videolarda yaka düşürmeyi gösteriyorum. Yaka düşürmeyi hem ensede hem de önde gösteriyorum. Yaka düşürme tekniğiyle önde de, yani ön bedende de V yaka çalışması yapabilirsiniz. Şimdi sıraları eklediğiniz zaman burada sizler yakanızın genişliği, yani ben mesela large beden için burası 20 santimetre olana kadar, kol evi 20 santimetre olana kadar örüyorum. Daha sonra burada 27 santimetre olacak şekilde bedenlere sıra ekliyorum.
Yani burada sıralar eklerken her iki bedeni de 27 santimetre yapıyorum. Ön bedeni biraz geniş yapmak istiyorum. O yüzden arka bedene ön bedenlere göre bir sıra eksik ekliyorum. Bunları sadece fikir olsun diye söylüyorum size. Yine sıraları ekledikten sonra pardon, şuna değinmek istiyorum. Şimdi burada gösterdim arka yakadan başladığımızı. Diğer motife başlarken şimdi şöyle bakın, bunu da çevirdim. Eğer buna da üstten başlarken arka yaka olarak başlarsanız bunlar bu şekilde olur. Yani kollarımız bu şekilde aynı yöne bakıyor olur. Dolayısıyla buna nasıl başlayacağız? Yine aynı yönde başlayacağız. Yani buradan üstten başlayacağız. Ama bu defa ilk başladığımız yer öndeki, yani ön bedenin yakası olarak başlayacağız. Dolayısıyla bu motifte arka beden olarak başladıysanız yakaya, önde nasıl yakaya devam ediyorsanız bu motifte de ön yaka olarak başladığınız zaman burada devam ettiğiniz şekilde yakaya başlıyorsunuz. Bitirdiğiniz bölüm arka yaka olmuş oluyor. O zaman karşılıklı böyle çevirdiğiniz zaman birinin önünü, birinin de arkasını çeviriyorsunuz. Karşılıklı her iki bedenin önü karşılıklı doğru bir şekilde gelmiş oluyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Yani dediğim gibi örgüden anlayan arkadaşlar için anlatıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için de eğer video çok ilgi görürse o zaman bu videonun devamını ikinci bölüm olarak paylaşacağım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hırkamızın anlatımı bu şekilde. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün bekleyen arkadaşlar için altıgen hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu altıgen hırkayı yaparken biliyorsunuz kolları dar olarak başladık ve bedeni de daha uzun olarak başladık. Şimdi ben iki tane motifimi de bitirdim. Şöyle birleştirmeyi yapmadan sizlere göstermek istiyorum nasıl bitirdiğimi. Şöyle bakın, 60 santimetre uzunluğunda oldu benim motiflerimin uzunluğu. Kadraja sığmıyor ama şöyle gösterecek olursam 60 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi şu tek renkle yaptığım bölümde, yani burayı bitirdiğim zaman kollarda birleştirme yaptım. Burası toplamda 22 sıra olarak tamamladım. Normalde 20 sıra yapardım. Bu ipi kullandığım zaman 20 sıra yaptığım zaman 20 santimetre olurdu. Fakat biz bu motifte köşelerde 2 zincir ve şu trabzanların arasında da hiç zincir çekmediğimiz için biraz daha küçük oldu. Yani zincirleri çekmemiz de bu motifimizin büyüklüğünü etkiliyor. Şimdi şurada hemen size ölçüleri de vermek istiyorum. Toplamda 22 sıra ördüm. Ben large beden için, tabii ki Almanya için medium beden. Şöyle hemen kol altından bakalım. Buhar ütüsü yaptıktan sonra 21 santimetre, 21 buçuk hatta, ama tam olarak 21 santimetre genişliğinde oldu. Şimdi buradan itibaren kolumuzun şöyle genişliğini size göstermek istiyorum. Şurada motifimizin bittiği yer. Yani 22 sırayı ördükten sonra kol birleştirmesini yaptım. Şimdi sıra 22 sırada şu kolumuzun bittiği yer 16 santimetre olmuş. Bu ölçüler buhar ütüsü yapıldıktan sonraki hali. Çünkü buhar ütüsünden sonra 1-2 santimetre mutlaka fark ediyor. Yani 14 santimetre ise burada 16 santimetre oldu. Ayrıca burada size hatırlatmak istiyorum. Buhar ütüsü de birazcık gerçekten böyle dikkatli yapılması gerekiyor. Çok da kolay değil buhar ütüsü yapmak. Yani biraz elinizin de alışkın olması gerekiyor. Çünkü her an gerçekten incelebilir ipiniz. Şimdi burada buhar ütüsü yapmak istemezseniz ya da çok hafif böyle kolayca bir buhar ütüsü yapmak isterseniz burada ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler 4,5 milimetre tığ kullanarak örebilirsiniz. Şimdi burası 16 santimetre, tam kolumuzun bittiği ve genişliğimizin, yani bu kısmın genişliği 16 santimetre. Diğer yapmış olduğumuz altıgen hırkalarda biliyorsunuz burada kaç santimetre ise bu bölümde, yani kolumuzun bittiği bölümde yine 21 santimetre olacaktı. Arada gördüğünüz gibi 5 santimetre fark var. Şimdi buradan itibaren kolu birleştirirken size göstermiştim birinci bölümde. Burada sıralar eklemeye devam ettim aynı renkle. Şöyle göstermek istiyorum. Birleşme yerinde köşelerin içine de yine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Burada toplamda 12 sıra ördüm. Ya da 13 sırada örmüş olabilirim. Burada 12-13 sıra ördüm. İpim yeterli gelseydi bunu 14 sıraya tamamlayacaktım. Şimdi burada 13 sıra ördüm.
Daha sonra siyah rengimle 3 sıra, tekrar 1 sıra, tekrar 3 sıra, tekrar 1 sıra, tekrar 3 sıra. Şimdi sizler tabii ki buradan sonrasını ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde renkli yapmak isterseniz buradaki tek renkle ördüğünüz bölümü, yani şurada sıralar eklemeye başladıktan sonra bu bölümü bitirmeden önce üzerinize giyerek kolunuzun neresine geldiğini kontrol edersiniz. Ondan sonra renkli bölüme başlayabilirsiniz ya da tek renk olarak da bitirebilirsiniz. Şimdi bedenlere eklediğimiz sıraları da göstermek istiyorum. Burada aynı modelle gittiğimiz için burada size bunu göstermeyeceğim. Çünkü bu şekilde bütünü görmenizi istiyorum. Çok kolay, bu modeli aynı şekilde devam ettirmek çok kolay. Şimdi burada bakın, önde ve arkada farklı başladım. Önlerde şu birleştirme yerinden şu köşe boşluğumuz ve bir boşluğumuzu atladım. İkinci köşeden sonra bir boşluk bıraktım. İkinci boşluktan başladım. Arkada ise şöyle sadece köşeden sonraki ilk boşluktan başladım. Yani ön bedende bir sıra daha aşağıda başlamış oldum. Şu şekilde bakın, farkını görebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar soran arkadaşlar olmuştu. Bakın burada sıralara başladıktan sonra burada trabzan varsa bu kutucukta üzerinde 3 zincir, aralarda zincir çekmediğimiz için sadece 3 zincir, hemen yeni sırada boşluğa 3 tane ikili trabzan, yani bir tane trabzan, bir tane kutucuk, bir tane trabzan, bir tane kutucuk şeklinde devam ediyor. Bakın burada renk değiştirdiğim için hatta ben burada hata yapmışım. Yani kutucuk yapmamışım, trabzan yapmışım. Buradaki ilk trabzanın üzerine şöyle bir kutucuk bir trabzan şeklinde tamamlıyoruz. Şimdi ben burada kaç sıra ekledim? 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ekledim. Birleştirmeyi yaptıktan sonra sonda yine ön bedene ve etek ucuna 2 sıra daha ekleyeceğim. Şimdi arka bedenin genişliği için yeterli oldu. Ölçüleri de vereceğim. Hemen şunu da sizlere karıştırmadan 2 tane motifinizi kol birleştirme bölümüne kadar tamamlayın. Kol birleştirmelerini yaptığınız motifleri karşılıklı koyun. Bu şekilde. Karşılıklı koyun. Şimdi birinci motifinize sıralar eklemeye başlarken bakın burada birinci motifinizden fark etmez, tam tersini de yapabilirsiniz. Ön bedene, ön bedenin yaka kenarına, yani ön bedenin kenarına başlıyorsunuz. O şekilde başlayacaksınız. Yani köşeden sonra bir boşluk, ikinci boşluktan buradan ipinizi bağlıyorsunuz. 2 sıra ördüm ben burada. Dediğim gibi yine tek renkle devam edebilirsiniz. Buradan ipinizi bağlıyorsunuz ve etek ucu, daha sonra da arka bedene geliyoruz. Arka bedene geldiğimiz zaman köşeyi sadece köşenin içine trabzan yapmıyoruz. Yani köşeden sonraki hemen ilk boşluğun içine trabzanlar yapıp 3 zincir çekip tekrar sıraya devam ettim. Şimdi ikinci motifinize başlarken bu birinci motifimiz, ön beden olarak başladım. Dediğim gibi tekrar ediyorum, köşeden sonra bir boşluğu bıraktım. İkinci boşluktan başladım. Şimdi diğer motifinize başlarken ters olmaması için yine aynı yönden başlıyoruz. Bu defa burada arka bedenden başlıyoruz. Arka beden için köşeden sonra ilk boşluktan başladım. Yani birindeki başlangıcınız o ön beden olmuş oluyor. Diğerindeki başlangıcınız da arka beden olmuş oluyor. Burada arka beden başladığımız için burada yine sırayı etek ucuyla birlikte üç kenarı örüyoruz ve ön bedene geldiğimiz zaman köşeden sonra bir boşluk, ikinci boşluğun içinde sırayı tamamlayıp buradan yine 3 zincir çekip sıraya devam ediyoruz. Şimdi ben burada renkli örerken şu siyah ipte belli olmadığı için iki sırayı ip koparmadan ön yüzden ve ters yüzden ördüm. Şu rengimi örerken hep ön yüzden tekrar baştan başladım. Buradan başladım. Başlangıcı buradan ipimi bağladım. Burada zaten zincirinizi çekin. Arada yürütme yapın ya da üzerine örün. İpinizi gizleyebilirsiniz. Ya da yakayı örerken de şu kalanları da yakayı örerken gizleyeceğim. Çünkü burada sadece 2 tane trabzan yapınca aralardan çıkabiliyor. O yüzden yakayı örerken şöyle yatay olarak gizlemek daha kolay oluyor. Şimdi bu şekilde sıraları tamamladım. Burada kaç sıra ördüm? Tekrar söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Şimdi bedenlerimizin genişliği ütüden sonra sizler de kolları birleştirdikten sonra veya birleştirmeden önce motifinizle buhar ütüsü yapabilirsiniz. Santimetre hesabını tam bulabilmek için, yani ütüyü yaptıktan sonra ben birleştirmeyi yaptım. Sonra bu sıraları ekledim. Sonra hafif bir buhar ütüsü daha yaptım. Şimdi burada bedenimizin genişliği, bu sıraları ekledikten sonra
27 santimetre oldu. 28 santimetre pardon. 28 santimetre oldu. Tabii ki bu ütü yapıldıktan sonra aslında 26 santimetre olmuştu. 27-28 santimetre oldu. Sizlerin ipi farklıdır. Belki bir tık daha kalındır. Belki elinizin yapısından dolayı ütü yapmadan önce de bu santim hesabına ulaşabilirsiniz. Kendi beden ölçünüzü göğüsten alın. Şimdi ben burada tabii ki fazla fazla biraz da böyle dökümlülük payını da hesaba katarak örüyorum. Şimdi benim hırkamın genişliği 60-60-120 olacak. Fakat bu arka bedende 120 olmayacak. Yani arka bedeni 60 değil 55 ya da 56-57 o şekilde yapacağım. Yani ön bedenlere göre birkaç santimetre küçük yapacağım. Şimdi burası 28 olduğu için 54 santimetre olacak arka bedenimizin genişliği. Şimdi aslında her iki bedeni de hem önde hem arkada aynı sıra sayılarıyla, yani burada 28 değil de 30 santimetreye tamamlayarak yapıp sadece birleştirmenizi yapıp daha sonra hırkanızı hemen kullanabilirsiniz. Fakat o zaman arka beden birazcık bol olduğu zaman ön bedene göre, o zaman arkada birazcık böyle bedenler tam oturmuyor bedenin üzerine. Biraz böyle havaya kalkıyor ya da nasıl desem potluk oluyor. O yüzden burada 3-4 santimetre arka bedeni daha dar yapıyorum ve ön bedene göğüs genişliğinden dolayı 1-2 sıra fazladan ekliyorum. Şimdi burada ipimiz siyah olduğu için yine size açık renkle birleştirmeyi göstereceğim. Koldaki birleştirmenin aynısını yapacağım. Sizlere gösterebilmek için son sırada örerek birleştirme de yapabilirsiniz. İsterseniz sıranız hangi motifte olduğunuz fark etmez. Alttan geliyorsa burada son sırayı etek ucundan başlayıp iki motifi birleştirebilirsiniz. Yani boşluklara sık iğneler yaparak birleştirebilirsiniz. Ya da kolda göstermiş olduğum gibi ben şimdi size gösterebilmek için bu motiflerin birleştirmesini yapmadım. Şimdi burada bir kez daha birleştirmeyi göstereceğim. Bu şekilde size göstereceğim için daha kolay bir birleştirme olmuş oldu. Şimdi şöyle açık renkle yapacağım. Hemen 4 milimetre tığımı aldım. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi buradan tutuyorum. Şöyle bakalım, ikisi de arka beden mi? Köşelerden, evet, ikisi arka bedenler. Tersten birleştirme yapıyorum. Yani ön yüzden değil, tersten yapıyorum. Şimdi burada hemen ilkinin şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Şöyle diğerinin de, burası başlangıç olduğu için şöyle diğerinin de üzerine batıyorum. İlk trabzanın. Buradan aldım. Hemen bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Karşılıklı her iki boşluğu üst üste getiriyorum. Şöyle buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Eliniz sıkıysa burası gergin olabilir. O zaman 2 sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da 3 değil 4 zincir çekebilirsiniz. Şimdi şöyle iki boşluğa birden yapmamışım. Çünkü siyah olduğu için göremedim. Şöyle boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Geliyorum buraya. 2 boşluğa birden bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şöyle aslında biraz da dikiş diker gibi oluyor bu şekilde yapınca. 2, 3 zincir. Bu şekilde çok kolay ters yüzden birleştirme yapıyoruz. Tabii ki ben burada siyahla yapacağım için burası hiç görünmeyecek. Dediğim gibi aslında videoda göstermeyecek olsaydım ben de son sırada birleştirme yapmak daha kolay oluyor. O şekilde, çünkü böyle zincirle yaptığımız zaman hafif bir şöyle kabarıklık oluyor. Ama aynı renkli olduğu zaman zaten burada bu görünmeyecek. Ama yine de bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Şöyle yine siyahla yapacağımız için görünmeyecek. Bakın burada bu şekilde de birleştirebiliriz. Desen gibi göründü. Evet, şimdi bunu söküyorum. Hemen size. Şimdi ben bu birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle birleştirmeyi yaptıktan sonra bakın burada motiflerimizi ters çevirdiğimiz zaman, ters olarak başladık ya, birine ön birine arka, karşılıklı kollarımızın doğru yönde koyduğumuz zaman bunlar karşılıklı düzgün bir şekilde denk gelmiş oluyor. Şöyle indirelim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yakayı yaparken önce birleştirmeyi yapacaksınız. Daha sonra üzerinizde deneyin. Önünün kapalı olmasını istiyorsanız buraya 2 sıra 3 sıra daha ekleyebilirsiniz. Yani ben dediğim gibi 120 santimi dökümlülük payıyla söylüyorum. Yani önlerin 60 santimetre 30 30 60 santimetre,
tam kapanacak şekilde söylüyorum. Sizin bedeniniz belki 32 olabilir ya da daha büyük bir bedendir. Zaten X large örüyorsanız burada sizler 22 sıra değil 25 sıra örmeniz gerekecek. Aynı iple tabii ki bahsediyorum ya da tığ numarasıyla. Farklı iplerle örüyorsanız da santim hesabını baz alacaksınız. Yani ben large beden için burada 21 santimetre yaptıysam sizler X large beden için 2 santim büyük yapın. XX large beden için 4 santim büyük yapın. Keza bedenleri küçültürken de 2 santim küçük yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde paralel olarak takip edeceksiniz. Çünkü tüm beden ölçülerine göre örgüleri yapamıyoruz maalesef. Ben de hep large beden yapıyorum. Çünkü hem küçük olan bedeni hem de daha büyük bedeni ortada bir beden olarak kabul ediyorum. Daha rahat ölçüleri veriyorum bu şekilde. Şimdi burada birleştirme yaptıktan sonra buradan başlayacaksınız. Yakaya değil, yani yaka etrafına örmeden buradan başlayacaksınız. Bedeni aşağıya kadar inip daha sonra etek ucundan bütün bedenin etrafından tekrar buraya geleceksiniz. Buradan tekrar aşağıya ineceksiniz. Yani bir iki sıra eklediğiniz zaman 30 santimetre olacaktır. Şimdi burada sizin bedeninize göre buradaki sıra sayılarınızı fazla başlayınca yine buraya aynı sayılarda sıra ekleyebilirsiniz. Yani burada çünkü sizin de motifiniz büyük olmuş olacak bedeninize göre. Ben 22 sıra ördüysem diyelim siz 24 sıra ördünüz. Burada yine aynı sayıda ekleyip belki bir sıra daha fazla olabilir. Çok fazla olmasına gerek yok. Çünkü sizin de buradaki motifleriniz büyük olacak. Dolayısıyla yaka açıklığımız bütün bedenlerde genel olarak yetişkinlerde bu yaka açıklığı yeterli. En fazla birer sıra arttırabilirsiniz. Şimdi bunun da hemen ölçüsünü vereceğim. Şu yaka genişliğimiz ütüden sonra yine şöyle, bu tam aslında 14 santimetre. Yani bundan daha küçük yapmayın. 2 santim büyük olabilir. Yakada kenarlarını toplayabilirsiniz. Çok büyük olursa sıkı iğne ile sıralarınızı birkaç sıra örüp yakayı yuvarlak ve biraz daha toplayabilirsiniz. Şimdi burada sıralarınızı ekledikten sonra yakanızı nasıl istiyorsanız o şekilde devam edeceksiniz. Ben bu hırkada biraz ceket görünümlü olduğu için gömlek yaka yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada sıraları tamamladıktan sonra buradan şu kenardan yakaya başlayacağız. Hemen onu ben tek bir motifin üzerinde göstereceğim başlangıcı. Sizler şu başlangıcı buradan yapacağım tersten ya da şuradan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü sıraları tamamladığımız zaman bir sıra düz bir sıra ters olacak. Düz olan sırada da bitirmemiz gerekiyor. Gömlek yaka bu şekilde terse döndüğü için son sırayı düz yani bu terse döneceği şekilde bitirmeniz gerekiyor. Bunun dışında zor bir şey yok. O yüzden birleştirme yapmadan göstereceğim. Şimdi buradan da başlasam bu şekilde ilerleyeceğim. Buradan da başlasam şöyle ön yüzü, ilk öreceğimiz sıranın ön yüzü terse gelmiş olacak. Yani hırkamızın tersine bakacak ilk sıramız. O yüzden birleştirme yapmadan şimdi şuradan başlayacağız. Bakın buradan başlayacağız. Trabzanlarımızı aynı modelimizi devam ettirerek istediğiniz büyüklükte gömlek yakayı örebilirsiniz. Buraya yani çevirdiğiniz zaman ne kadar düşmesini istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay, zor değil. Aynı modeli devam ettireceğiz. Yine de örgüye yeni başlayan arkadaşlar için şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Şimdi biz artık hırkamızı birleştirdiğimizi düşünüyoruz. Buradan başlayacağım ben. Elimin yönü tersine düzüne göre başlıyorum. Şu kısımdan tabii ki buraya dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Sıraları ekleyin. İlk buradan başlayabilirsiniz. Ya da düğme yapacaksanız, düğmeniz olacaksa şu iki sırayı bırakıp şuradan da başlayabilirsiniz. Burası yaka buradan şu kısımdan aşağıya şöyle düşebilir. Ya da tam ucundan da başlayabilirsiniz. Şöyle geriden de başlayabilirsiniz. O sizin hırkanızın buradaki sıralarının çokluğuyla ilgili. Yani o şekilde de burada pay bırakabilirsiniz. Burası düğme payı olur. Üst üste gelir diktiğiniz zaman. O zaman buradan başlamanıza gerek kalmaz yakayı. Şuradan içeriden başlayabilirsiniz. Ben şimdi hemen şu ilkin üzerinden başlıyorum. Bu şekilde tuttum. Şöyle hemen sık iğne yaptım. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Bir de şimdi aklıma geldi tekrar size hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben burada 20 sırayı ördükten sonra
Şu kolumuzun bölümlerinde 2 tane trabzanlar yaptığımız için burası biraz gözüme çok fazla dar geldi yani. Şu anda da tam ucu ucuna olmuş oldu. Yani tam bundan biraz daha büyük olabilirdi. Şimdi burada ben köşedeki zincirleri 3 zincir olarak 20. sıradan sonra fark ettim, ölçtüm. 3 zincir çektim. Ondan sonra hep köşelerde 3 zincir çektim. Burada 2 sırada 3 zincir olduğu için yine buranın şu son sıranın genişliğine birazcık katkısı oldu. Şimdi ben bu modeli ilk defa ördüğüm için burada zincirsiz ördüm. Bu modeli tekrar yani hem bedeni uzun hem kolları dar örecek olursam o zaman köşelerde 3 zincir, yine bu trabzanların arasında da 3 zincir, yine 2 tane yaptığımız trabzanların arasında da, pardon, 3 zincir dedim, buralarda 1 zincir, köşelerde 3 zincir ve koldaki bu 2 trabzan yaptığımız bölümlerde de aralarda 1 zincir yaparak ilerlediğimde de yine dar kollu olacak. Biraz daha en azından bedeni geniş tutabileceğiz o zaman. Bunları da deneyebilirsiniz ama bu şekilde de oldu. Şöyle ilk trabzanımı yaptım. Şimdi yakaya başladım. Tekrar toparlayalım. Şöyle buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Ben sık iğne ile trabzan yaptım. Sizler burada 3 zincirle de başlayabilirsiniz. Yine zincir çekmeden yakayı da biraz toparlamış olacağız. O yüzden zincir çekmiyorum aralarda. Hemen şu boşluğu atlıyorum. Bakın burada yatay trabzanımız var. Bir boşluğu atladım. Diğerinin içine 3 ikili trabzan. Tekrar burada bir boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine 3 ikili trabzan. Burada tabii ki iplerimizi de gizleyerek örersek daha iyi olur. Tekrar sıradan devam ediyorum. Eğer burada şöyle bazı boşluklarınız daha büyük olabilir. O zaman atlamadan da ilerleyebilirsiniz. Şimdi şurada bakın. Buraya geldim. Bunlar yatay trabzanla olan sıralarımız. O yüzden boşluklara atlıyorum. Şimdi hemen yakayı da biraz bu şekilde yuvarlaklaştıracağız. Şimdi buraya geldim. Burada artık trabzanlarımız, bakın burada 3 trabzanı atlayacağım. Eğer gerginlik oluşursa şuraya da yapabilirsiniz ama şöyle bakalım, hemen kontrol edeceğim. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi biz burada şu köşeyi atladığımız için buradaki trabzanlar yatay. Buraya atladığımız için burası biraz yuvarlaklaştı, gördüğünüz gibi düzelmiş oluyor. Dilerseniz yakayı bu şekilde 2 sıra örüp bırakabilirsiniz sadece trabzan örerek. Sadece trabzan örerseniz boşluklara, her boşluğa 2 tane trabzan yapıp buradaki trabzan bölümüne gelince bütün trabzanların üzerine bir trabzan yapabilirsiniz. Şimdi burada yine 3 tane atlıyorum. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman 2 köşe boşluğu yan yana. Burada köşe boşluğunu atlamıyorum. Çünkü bu kısımlarda atladığımız için burada yan yana 2 boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem volanlanmayı hem de gerginliği dengelemiş oluyoruz. Yani burada atlamıyorum. Diğer yerlerde bakın buraya geldim. Şimdi burada arka bedene gelmiş oldu. Burada 3 tane trabzana atlayacağım. Burası yatay. Hemen buraya geliyorum. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir boşluk atlıyorum. Buraya geliyorum. Arkadaki sıralarımız hep aynı olduğu için bir boşluk atlayıp bir tanesine 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şimdi dönüşleri yaparken de yine 3 zincir. Şöyle dönüşü de göstereceğim. Burada yine bir tane atlıyorum. Buraya geldim. Baktığınız gergin oldu. Bu şimdi iki bedenin birleştiği nokta burası. Şöyle birleştiği zaman baktığınız şu kısım gergin geldi. Şöyle ilk sırada baktığınız zaman şu ortada da her iki boşluğa affedersiniz. Her iki boşluğa yan yana 3 tane trabzan yapabilirsiniz. Yine burada gerginliği önlemiş olursunuz. Şimdi biz bunu şuradan devam edip buradan geliyoruz. Şuraya, şu köşeye geldiğimizi varsayalım. O şekilde dönüyorum. 1, 2, 3 zinciri çektim ve döndüm. Hemen ilk boşluğa, bakın bedenlere sıra eklerken de böyle yapıyoruz. 3 zincir çektim, ilk boşluğa 3 ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir boşluğumuz oldu.
Bedenlere sıra eklerken de ya da renginizi değiştirirken de şu boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak başlayacaksınız. Bu şekilde bir sıra ön yüzde oluyor, bir sıra ters yüzde olarak yakamızı öreceğiz. Şimdi yakamızı ters çevireceğimiz için şundan bahsediyorum. Sıranızı şu ikinci sıraya başladığım sırada değil, burayı bitirip daha sonra yine örgünün ters yüzüne bakan ve burada ön yüzde olan sıramızı bu şekilde buraya gelip buradan dönüp ve bu tarafa geldiğiniz zaman ipinizi kesip yakayı bitirmeniz gerekiyor. Hemen hemen 20 sıra, 18-20 sıra ipinize göre örmeniz gerekiyor. Yani yakayı ters çevirdiğimiz zaman şöyle, şu şekilde, o zaman buraya ön yüzü düşmüş olacak. Dilerseniz burada kaydırma yapabilirsiniz, sık iğne yapabilirsiniz. Kenarları daha düzgün görünür. Bu şekilde çevirmiş olacaksınız. Evet, yakamızda böyle. Dilerseniz dediğim gibi sık iğnelerle sıfır yaka olarak da yapabilirsiniz. Kanalımda altıgen hırkaların yakalarını yaptığım videolar var. Hepsinde yaptım hemen hemen. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman burayı sık iğnelerle 2 sıra 3 sıra ördüğünüz zaman her boşluğa sık iğne yaptığınızda 3 tane yapabilirsiniz. Bazı yerlerde yine şurada 2 tane yapıp atlayıp buraya geçebilirsiniz. O zaman yuvarlak olmuş olur. Bedeninizden dolayı çok geniş olursa o zaman sık iğnelerinizi her boşluğa 2 tane yapabilirsiniz. Ya da birine 2 birine 3 şeklinde bunu ayarlamanız gerekiyor. Evet, hırkamızın anlatımı bu şekilde. Kolları da göstermiştim. Kolların uzunluğunu da vermek istiyorum şöyle. Şuradan kol altından uzunluğunu vereceğim. Yine sizler deneyerek burada sıraları ekleyin. 45 santimetre oldu. Biraz tabii ki içeriye girecek. Şuradan omuz payı 15 santimetreyi düştükten sonra şuradan ölçeceğim. Burası 49 santimetre. 1-2 sıra benim de şöyle 1-2 sıra örmem gerekebilir. Yani 1-2 santim küçük olmuş olabilir. Evet, hırkamızın anlatımı bu şekilde. Zaten videonun başında bitmiş halini gördünüz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Böyle ceket görünümlü oldu. Sizler elinizin yapısına göre tığ numaranızı, yani ben 4 milimetre ile ördüm ama aynı iple tekrar bu modeli ördüğüm zaman 4,5 milimetre ile örerim. Yani hem aralarda zincir çekmediğimiz için hem de kolları dar yaptığımız için bir tık daha kolların, yani bu hali gerçekten normal bir düşük kol oldu. Takma kolla düşük kol arası oldu gerçekten. Çok güzel. Öyle tam kolumuzun yapısına göre, hatta burada kenar lastiği yapmama da gerek kalmadı ve kol ağzının da genişliğini söyleyeceğim. Çünkü orada çok fazla da ütü yapmadım. Gördüğünüz gibi çok burayı genişletmedim. Böyle açmadım çok fazla. Biraz daralsın diye 13 santimetre. Şuraya bakalım. 13 santimetre. Buraya geldiğimiz zaman 15. Buraya geldiğimiz zaman 15,5. Biraz yukarıya doğru 16. Yani gördüğünüz gibi sanki arttırmalar yaparak kolu ayrıyetten örüp dikmiş gibi oldu. O yüzden bu haliyle hırkamızı çok beğendim. Ayrıca yine bir takipçim burada bedenlere göre şuradaki boşlukları, bakın ben 2, 4, 6, 7 tane olarak başlamıştım. 10 tane olarak, 11 tane olarak, 12 tane olarak başlayabilirsiniz. Yani bedeninizin ölçüsüne göre de, yani ne kadar uzun istiyorsanız. Şimdi ben burada bakın, burada şöyle onu da vermek istiyorum. Bedenimizin uzunluğu toplamda ütüden sonra 61, şöyle esnetelim, 62 santimetre oldu. Şimdi sadece buraya 2 sıra ya da 3 sıra ekleyeceğim. Yani toplam uzunluk 65 santimetre oldu. Yani şimdi buna daha fazla sıra eklerseniz, hani ben siyahla ördüğüm için belli olmayacak, sıra eklesem de köşeler bozulmayacak. Etek ucuna sadece ekleyeceğim, bedene değil. Bizim amacımız bu teknikle yaparken, şimdi buraya sırayı ekledim, etek ucuyla birlikte birleştirelim. 2 sırada etek ucuyla birlikte ördükten sonra tekrar bir daha bedene sıra eklemeyelim. Çünkü o zaman diğer hırkaları yapmış olduğumuz gibi, kısa olarak başladığımız hırkalarda yaptığımız gibi 3 defada bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman 62 santimetre oldu large bedende. Sizler burada büyük beden için daha fazla örerseniz 62, pardon 3 sıra daha ekleyeceğim, 65. Sizler daha büyük ördüğünüz zaman bu 66, 67, 68, 70'e kadar motifinizin ölçüsüne göre ilerleyebilir. Dolayısıyla buradaki ölçüyü baz alarak
Hangi bedende örerseniz örün. Burada 7 tane değil 8 tane ile başlarsanız 70 santimetre olacak. Yani bu ipe göre söylüyorum. 9 tane ile başlarsanız 75 santimetre olacak. Dediğim gibi şuradaki kolumuzun genişliği kendi bedeninize ulaştığında zaten büyük beden bu motifte daha büyük olacak. Dolayısıyla şuradaki eklediğimiz sıralar aslında aynı olacak hemen hemen. Hangi beden için örerseniz örün aynı olacak. Çünkü sizin motifinizin ölçüsü bu da eklediğimiz sıralar olmuş olacak. Evet, daha fazla uzatmayayım, kafanız karışmasın. Detaylı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden burada vermiş olduğum bilgiler bazen unutuyoruz. Tekrar hatırlayıp tekrar veriyoruz. O yüzden bu kısımları aslında biraz hızlandırarak dinleyebilirsiniz videoyu. Yani örgüden anlayan arkadaşlar için değil ama diğerleri için atlamadan izlerseniz sizin için daha kolay olur. Evet, hırkamızın yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.